O yüzden bir hipotezi değiştiriyor. Normalde olmaması gereken bir şey. Baştan yapılıp ve ona göre şey yapılması lazım. Ama buna benzer şeyleri görüyorum. So that one shouldn't be done. Now regression and correlation, there's a basic difference. Do you people know how you say weighing machine? You know the old times people hold their thing, two sides, put weight, put stuff. Scale. Yani manual scale. Manual scale, right? Terazi. Teraziden var ya teraziler. Yönü koyar sağ tarafa, yoğunu da bu tarafa koyardık. So correlation is like terazi. Okay, it's related. Yeah, you do something here, the other side will change. You do something there, this side will change, right? It's like that. Regression is different. Regression is one side is standard and the other side would change. It's pretty much like that. Bir birimin yaptığı değişikliği ölçüyoruz regresyonda. Korelasyonda ise terazi gidiyor. Bir tanesi yükselirken diğeri yükselebiliyor da alçalabiliyor. Pozitif korelasyon ya da negatif korelasyon. Okay, now to come to this one, I mean, obviously this is error. I'm going to go into that, but because somebody talked about direction, there are two things I want to explain very quickly. Positive or negative is the type of relationship or direction, right? Okay. When do we decide the relation should be positive or negative? Like in the hypothesis, when do I write positive or negative? Ne zaman pozitif ya da negatif yazarım diyor. If one go up, the other go down. It's negative. Yeah, no, but how do you decide whether it's a Nasıl positive? bir karar veriyorsunuz buna diyor. Nereden? Yani sallıyor musunuz? Literatürü bilmiyor hocam. Daha önceki insanların yaptığı çalışmalara bakıyorsunuz, kaynak taraması. Bunlar bir öncekinde böyle yapılmışsa siz de onu kullanıyorsunuz. So if your literature says there's a positive relation, you also say positive. If your literature says negative, you also say negative, right? How about if your literature has mixed results? Some of them say positive, some say negative. Kaynak taraması yaptınız diyorlar, bazıları pozitif diyor, bazıları negatif diyor. We are comparing the universe and the sample structure. In which kind of positions the relationship is positive and in which other types is negative. So, Hangisine nasıl karar veriyorsunuz? of which the sample of our study is much more related, we decide to use that direction. Yeah. Let's say marketing, we need to do consumer behavior. It's a mixed result. Some say positive, some say negative. All consumers, how do you decide what type of relation? Var mı cevabı olan? Mesela diyelim baktınız şeyde. We don't put direction and we test our data and then find out the results either as a positive or negative, Yes. and then support the literature which says positive or negative and then reject the other saying that. Bu ekipte diyor ki böyle bir şey olduğu zaman bir diyor direksiyonel yapmayız bunu diyor. Direksiyonsuz diyor ölçeriz diyor. Hani o bunun buna etkisi yok diye bakarız sonucuna diyor. Ona göre şey yaparız. Yani she said that Yeah, I'm coming to that one is the statistical part. So for the case where you have mixed results, one way is like what Muhittin said, you don't put any direction, you see what your results say. Tabii literatürde bunlar farklıysa mesela bazı araştırmalar pozitif diyor, bazısında negatif diyor, bazısında yok diyor. O zaman yön kullanmayız diyor. So in that case, your statement would be satisfaction has a relation, has an effect on loyalty. You don't say positive or negative. However, there's another issue here, and I'm going to talk about this. So one method is you don't put direction at all. Another method is you look at your context, which context you are working. So how many of you have ever traveled in a business class airplane? Business class uçağın var mı aranızda? Zenginler belli olsun. Sizden borç isteyeceğiz belli olsun. I did once. I got a free upgrade. Okay, I go to the airport, Emirates gave me a free upgrade. I was so happy, very satisfied, but not loyal. I don't have money. I can't go there. So satisfaction does not lead to loyalty. So let's say now, if I'm doing a study on business travelers, I have to use my head, my brain, to see whether in this context the relation would be positive or negative. You have to understand the context and then decide what direction do you put. Because literature is giving you mixed results. Okay? Bir kere Emirate'de business class'a upgrade etmişler Faizan'ı. Ondan dolayı diyor, çok diyor mutlu oldum diyor. Tahmini çok yüksekti ama benim diyor sadakatime çok fazla etkisi olmadı. Çünkü diyor param yoktu. Bir daha business class'ta uçabilmen için $8,000.
Hani ekonomiyle karşılaştırıldığında. O yüzden diyor bunları diyor yaparken, siz hareketinizi düzenlerken, çalışmanızı dizayn ederken bütün bunların hepsini diyor göz önünde almanız lazım diyor kontekstini. Okay. Now let's say my hypothesis here was satisfaction has a positive effect on loyalty. Okay. I run the regression analysis and my results are like this. Beta is equal to 0.492 and p-value is equal to 0.07. Şimdi yukarıda yazdı, tatmin, müşteri sadakate pozitif efekti var diyor ve çıkan beta, hani regresyon sonucu kaç? Beta. Beta Positive plus 0.492. o 492 p-value'su de probabilitesi de 0.07 diyor. Şimdi örnek veriyorum. Should I accept the hypothesis or reject? Buna göre hipotezi kabul edelim ve etmeyelim diyor. Your significance level. Significance level. Yeah, no, but should I accept or reject? Ne yaparsanız bu çıkarsa sonuç, diyelim ki sitesinden bu çıktı. Yeah, I mean normally we go at 0.05, right? 0.05 ise şeyimiz kabul edilen. Reject, how many of you think it should be rejected? 0.07. Can you show me your hands, how many of you think it should be Reject rejected? edenler, yani kabul edenler buna göre el kaldırsın diyor. Okay. You think it should be accepted? Diğer kişiler, elini kaldırmayanlar kabul edilmeli mi diye soruyor. May I ask a question? Yes. Do we mind about the word significant effect or not right now? Yeah, I'm coming to that one, but my question is, according to this Pozitif information, efekt. Şu anda gördüğünüzde görülüyor. Pozitif efekt, yani pozitif should bir we ilişki accept var. or reject? So you say reject? Significance. Well, Yes. normally we accept that if the p-value is greater than 0.05, we usually reject it. Reject. So most of you who say we should reject it, it's because of p-value, right? Because p-value is higher than 0.05. Yes? Okay. What was the assumption? There is a positive effect. Is the result positive? So why are we rejecting? It's not Not significant. significant. Yes, but what was your assumption? Positive. Diyor ki bakın diyor, beta diyor bize diyor pozitif bir ilişki gösteriyor diyor bunların arasında. Ama diyor kabul etmedik diyor. Niye kabul etmedik? Bizim diyor hipotezimiz significant falan demedi. Değil mi? Yukarıdaki şeyde bir significant falan yazmıyor. Sadece bir pozitif ilişki var mı diyor, efekt yapar mı diyor. Onu etkiler mi diye soruyor. Buna göre diyor aslında bu söylediğiniz şey bu hipoteze göre yanlış. Reject etmek yani kabul etmemek yanlış. Çünkü baktığımız yer farklı. Ama şimdi bunu nasıl yazdı bakın oraya bir tane significant diye koydu. Yani significant Türkçesi neydi? Anlamlı ilişki. Anlamlı ilişki. Yeah. So whenever you write your hypothesis, whenever you are writing it, make sure that you put significant in there. Even if you are doing direction or non-direction. If you are doing direction, it has a significantly positive or negative effect. If there's no direction, like you said, if the literature has mixed results, then your satisfaction has a significant effect on loyalty. Right? Because again, remember that you are testing your results against an assumption. So if your assumption was, yes. I would reject this, even was it significant or not significant, and if I said that or not. Because the effect size is very high, it's like 0.5. I would expect it to be very high in the 0.00 something. Yeah, no, it's okay. I get it. But we are going with the norm. Like norm is 0.05, right? Normally we go with 0.05. Again, my own understanding is also 0.05 is very high. It should be much lower than that. Normally, I personally, when I do my research, I go with 0.01. I don't go with 0.05, but I'm just for easy understanding. Like, don't do this mistake because this also creates an error. Okay? Now, before I go ahead, this p-value, which is 0.05, Yani kabul edilen sosyal bilimlerde 0.05 değil mi? yeah.
Why do we keep it 0.05? Like, what does this mean? Anybody? Of the time. Yeah. 1 out of 20. Bu 0.05'i diyor. Niye diyor böyle yapıyoruz? Hata payı. %5 bulduğumuz sonucun hata olmasının payı %5 olduğunu kabul etmemiz için. Mesela tıp biliminde %5 olur mu sizce? Adamı öldürürsün değil mi? 100 kişiyle yapıyorsun, 5 kişide yanlış çıkıyor. Kalp ilaç veriyorsun, kalp krizinden gidiyor. Sosyal bilimlerde kabul edilen bir şey ama başka bilimlerde yani bilimine göre de değişiyor. Belki doktor tıp biliminde 0.01 bile çok yüksek yatar payı. I told us in the context, social sciences versus medical sciences. Yes. If you do this in medical science, you will kill the person. Okay, so here is the thing. Yes, I understand 0.05 is 5% and all that. I'll just give you an easy way to understand it so that in the future, like what you were saying, it's very high. Many people cannot understand what you are trying to refer. So I'll give you an example of an easier explanation of what does p-value mean. Like anybody knows here, not you, you know, I know. But go ahead. Yeah, so I'll quickly explain, okay? For anything to happen, like anything to happen, there is 0% to 100% chance of it happening, right? Like I said, if I take a glass of water and I throw it, would it break? Would it not break? Some of you said most probably it will break, right? So there's a chance from 0% to 100%, right? So this 0% to 100% is divided into two parts. One is called confidence. One is called probability. Okay? Confidence is where you are really confident about something. Imagine this. Right now we went out, it's very cloudy, black clouds, it's windy and all that. So if I ask you, do you think it's going to rain? What would your answer be? Eğer bulutluysa diyor, kara bulutlar varsa yağmur yapma olasılığı ne diye sorsam ne dersiniz diyor. So most probably, based on your previous experiences, you would think, okay, normally when it's cloudy, it's windy, it rains. So most probably. Then I ask you, okay. Then if I ask you how much, how confident are you? And you say most probably, can you put it in number form? You can say 90% or 80% it would rain. Hani tamam çok olasılığı yüksek derken diyor, bir yüzde verebilir misiniz diyor. Right? So that one is called confidence. So let's say if I ask you would it rain, you say yes, I'm 90% confident it's going to rain. So that would be here, right? %90 yağacak yağmur dersen diyor, o sizin diyor confidence, güven aralığınız olur diyor. This 10% is probability, which is p-value. Right? So here it would be 0.1. Güvenlik aralığının dışında kalan %90 yağacak dediyse %10 ne oluyor? O probability value dediği yani bizim hata payı dediğimiz olan olay. So normally when we say p is equal to 0.05, that means that when as social scientists, right, social sciences, you should be 95% confident about your results. Çünkü ölçtüğümüz hiçbir şey, hiçbir zaman %100 emin olmanın hiçbir imkanı yok. Bir öğrenci üzerine anket yapıyorsunuz mesela. Turizm öğrencilerinin endüstriye hazırlıklarıyla ilgili bir anket yapıyorsunuz. Adnan Menderes Üniversitesi'nde 2500 tane öğrenci var. Hocam söyledi. Burada yaptık. Şimdi ben bunu bütün dünyadaki turizm öğrencilerine genelleyebilir miyim? Genelleyemem değil mi? Onu yaptığım zaman her zaman için belli bir hata payı bırakmak zorundayım. Ancak bunu ne zaman yapmayabilirim? Dünyadaki bütün turizm öğrencileri tek bir öğrenci atlamadan bile o anketi verirsem ancak o zaman onda da tabii bir sürü değişik şeyler var. Anketi hazırlamanın yolları, sorduğunuz şeyleri, mesela yemekler güzel mi diye bir soru çok farklı olabilir, değil mi? Bu olmayacağı için her zaman bir hata payı olduğundan dolayı da bunu hep göz önünde bulundurmamız lazım. Bu pi verilinin anlamı, hani bazen ben öğrencilere söylüyorum, bilmiyorlar. Yani işte pi öğrenmiş olarak 0.5'ten yüksek olacak diyor, düşük olacak diyor olması için. Ama onu anlamak önemli. So there's always a small percentage for probability. How many of you are teachers? Here, teachers, Kim burada profesör, öğretmen olan hocalar. Okay, so
you check papers and exam papers from your students, right? Sometimes, Sınav okuyorsunuz. yeah, sometimes there's a very, very bad student, but you look at the marks 90%, 95%. You go back, check again, like, is it really 90%? Bazen çok tembel bir öğrencilik kağıdı okurken Allah adam canavar gibi yapmış. Ulan kopya çekmiş namussuz. İyi biraz baktınız oldu mu diye soruyor. Olmuştur değil mi? Bu adam nasıl bu skoru yazabilir diye. Ben bazen oluyor yani. So the reason why you go back to check again is because there's a chance maybe this student did something good this time, right? So that's why we always keep a small percentage for chance. Maybe something happened, right? Or maybe he was lucky this time. Belki gerçekten düşürdü, doğru yaptı. 40 yılda bir hani zarar ya. But in research we cannot do that. You can't put too much chance. So normally what's allowed is 5%. You should be confident 95% at least. Obviously, the more the confidence, the better your results are. So what you were referring to earlier was that this 5% is still a lot of probability. Is this what you were saying earlier? What you were saying? You were saying p-value. If I have a large effect size, I would expect my significance level to be much lower. Oh, yeah, exactly. If only too many people, let's say 100,000 people. Yeah, but here, again, in this case, your effect size won't matter because there's just one independent variable and one dependent. That's when you have multiple independent variables, you see those things, right? Hocamın söylediği birçok fazla kişiden topladığınız zaman o significant oranı düşmesi gerekiyor. Çünkü en ufak şeyler bile anlamsal olabiliyor. Halbuki normalde anlamsal olmayan şeyler. Böyle mi? Doğru anladın mı acaba? Türkçe anlatamadım kendime. 0.5 gibi yüksek bir etki alırsan, o etkiyi alabilecek bir veri varsa işte significance level'ın çok düşük çıkması gerekiyor. Doğru. Yani 0.03 falan gibi bir etki olsa ve 0.8 biliyorsam şeyini, marjinally significant diye düşünebilirim belki. Anladım. Ama %50 ise yok ya, bunun çok düşük çıkması gerekiyor. Burada bir hata var. Tamam, anladım. Okay, we got it. Okay, so any questions so far? No? Bu arada çok güzel geçiyor. Interactive oluyor. Very nice. It's very interactive. This is one of the best workshops I've done. You know, to be honest, to be honest with you, I thought that this was going to be very difficult because there's too many people. But biz buraya gelirken konuşuyorduk nasıl yapacağız bu kadar kişi. 100 kişi var herhalde. Belki daha fazla. Ya diyorum böyle sayma çalıştım o zaman da faydalı kaçırıyorum diye. Bir ara boyunca sayarsam sayıda dedik ki çok zor olacak, nasıl olacak falan derken ama vallahi bugüne kadar yaptığımız en güzel workshoplardan bir tanesi oluyor. Bazen çok az kişi olduğu zaman insanlar utangaç oluyor, şey yapmıyorlar diye. Şimdi mesela insan korkuyor, bir soru soruyor ya, bu istatistik mi falan diye, ulan ne diyeceğiz? Sorumuza göre bizi fotoğrafya mı getiriyor acaba falan diye düşünüyor. Siz de korkmadınız valla, şaka söylediniz. Maşallah ya, bravo. Gayet iyi. I told them that you ask some questions like a tricky. Some people are normally don't want to answer, but they are answering. Yeah, no, it's okay. You can answer. It's good. Yes. Nothing is wrong or right. It's just the way we look at things. Okay, so these are the reasons for error. One other thing which is very important is misunderstanding of scaling. Okay, so in research, normally we have variables, right? Satisfaction, loyalty. Then we have to measure this variable, right? We have to measure it. So obviously you have some attributes or some items or questions, and you have some scaling. How do you measure each attribute, right? Sometimes you have questions which are yes, no, right? Sometimes you have questions that are strongly disagree, neutral, agree, strongly agree. Değişik şeyler kullanıyoruz özellikle yaparken. Bazen evet hayır diyorsun. Mesela tatmin misiniz bu otelden? Evet hayır. Ya da kesinlikle tatminim. Az şey işte scale'lik ya scale'lik. Yeah. So the thing is, these scaling approaches are very important because that's how you measure the variables, right? Now, Dr. Cihan goes to China a lot. You have business deals to do in China, right? Yes. You told me how many deals work out of how many you make.
9 out of 10 doesn't work. So 1 out of 10 works out, 9 out of 10 do not work out. And out of those 9 cases that do not work out, how many of them call you or email you and tell you that it won't work? None of them. None of them. None of them. So can you just explain? Ya, şimdi ben Çin'e çok sık gidiyorum. Bizim bu işimiz aracılığıyla. Üniversitelerde çalışıyoruz. Çin'de kültürel bir şey var. Bunu hep söylüyorum ben. Amerika'da anlatıyorum. İnsanlar Çin'de size mesela diyelim ki anlaşma yapacağız. Tamam mı? Bir üniversite, iki üniversitesi anlaşma yapacağız. Adam sizinle anlaşma yapmak istemiyor. Sizin üniversiteyi ya da bölümü belli bir şeyden dolayı beğenmiyor diyelim. Çünkü Çin'de böyle bir bazı şablonlar var. Yani ilk yüzde olmanız lazım üniversitede falan filan gibi. Ama asla biz sizle anlaşma yapacağız demiyor. Çok güzel, çok güzel diyor. Gülüyor falan, el sıkışıyoruz, imzalar atıyoruz falan filan. Gidiyoruz, geri dönüyorum ben mesela. 10 üniversiteden yani 10 tane yaptığımız anlaşmanın 9'u çöpe gidiyor. Sadece bir tanesi oluyor. O 9 kişi bana hiçbir zaman da gelip biz sizle anlaşma yapacağız demiyor. Sadece e-maillere cevap vermiyor. Atıyorsun mesela, ya ne güzel yemek yedik, el sıkıştık, sizdeki o bilmem ne yaptık falan filan. Şu bu. Okay. So if we switch the country from China to America, and if the deal won't work out, would they tell you directly like it's not? Most likely. Most likely. Amerika'da ise bir adam sizden çalışmayacaksa ben seninle çalışmam diyor. Baştan söylüyor çok direkt olarak. Hiç böyle hani face value diyorlar bu Çin'de buna. Yüz nasıl çevirilir face value'dan? Poker face, poker face. Yani yüz value, face value diye bir şey var. Adam sana hayır demekle bir şey Renk vermiyor. Söylemiyor. Okay. And then in, let's say UK. You people stay in UK, right? UK is very interesting. You go to a restaurant, you eat, you are not happy with the food, but the manager comes and asks you, the food was good, isn't it? So it's like, it just puts you in a positive situation, like you are going to say, yeah, it was okay. No. So different countries have different, this happens, right? So, or you are not happy with your salary, so the salary is good, isn't it? You know, so And they will say, the food is very good, right? İngiltere'de diyor biraz değişik olur. Mesela restoran yemek yemek diyor. Müdür size gelir diye der ki diyor, yemek güzel değil mi der diyor. Tabii ki evet dersiniz diyor. So now see, I just explained 3 different countries: America, China, UK, right? İngiltere, Amerika ve Çin anlar. Obviously, what I say is a general behavior shown by people in these countries. It doesn't mean everybody do like that, but it's general, right? Türkiye'deki ilişki yerine. Turkey is relaxed, very relaxed. So relaxed, like yesterday. İnşallah. Yeah. Everything put on God. Everything put on God. Like good things put on God, bad things. Allah'a transfer ederiz her şeyi. It's not directly related, but yesterday I came Istanbul airport, so there's a bag, unattended bag, just sitting there in the airport. So one guy picked it up, very worried, like nobody is near this bag. He found the security person. The security person is sitting on the chair, relaxing. First he was not coming. After, he comes, he said, I don't speak English, and you have a lot of interaction. This guy told him, like, the bag is unattended. He said, just put it back, it's okay. Faizan Miami'den İstanbul'a İzmir'e geldi. Orada İstanbul'da beklerken bir çanta görmüş. Hani böyle kimseye ait olmayan. Orada bir adam oluyor ki yolcu. Hemen orada bir güvenlik görevlisi var. Oturan sandalyede. Ona söylemiş. Adam tabii rahat, hiç böyle rahat bozmuş. Böyle diye onu anlatıyor. So anyway, this is on site, but normally when you collect data from people from these countries, and these people have this type of approach towards different things, right? Now in China, why people do not call you or email you to tell you it's not going to work out is because of face saving culture. They don't take extreme positions. Okay. Another example, I go to China, I ask somebody, is this restaurant good? Probably they are not going to tell me yes or no. There is no yes or no. They would tell me, you know what, it's good, but last time I eat it was not very good.
The food is okay, but you know, the environment is not very good. So it puts you in a very awkward position. Is it good or not? And I just ask, is it good, is it not good? I mean, you go around the point, but you don't tell me yes or no. Şimdi mesela birisine diyor bir restoran iyi mi kötü mü diye sorarsanız size direkt cevap vermez diyor. Bazen iyiydi, bazen kötüydü diyor. Mesela bizim Türkiye'de şey var, insanlara yol sorarsın, adres tarifi, hiç kimse bilmiyorum demez. Güzel güzel tarifler bilmediği halde bile. Şuradan geçecekisi var, gidiyorsun, hiç alakası yok yani. Hep kültürel şeyler. Şimdi bunun araştırmayla bağlantısına geleceğiz. And then the same thing if happens in America. You ask people, is the food good? They will tell you the food is so good. You are so amazing. You cook it so great. They will tell you so many more things, right? But really extreme. So good, so amazing, so bad, you know, like that. Now imagine this. You are collecting data in China. People are not going to answer you this or this. Because normally in their culture they don't take extreme positions. They are going to stick in the middle. Kültürel olarak Çin'de örneğin ekstrem, sağ, çok kötü, çok iyi demezler. Ondan dolayı da bu araştırmayı Amerika'da yaparsanız, ama Amerika'da tam tersi, biraz da böyle abartarak, çok iyi, mükemmel, aman, out of this world, fantastic, amazing, fabulous gibi kelimeler kullanarak şey yaparlar. Şimdi aynı çalışmayı Çin'de yapalım, bir de Amerika'da yapalım. Göreceksiniz ki diyor, Çin'de yapıldığı zaman baştaki o strong disagree, strong agree'yi çok fazla seçmezler diyor, kültürden dolayı. Then in America when you collect data, most of the people are going to stick here. In China they won't go there, in America they would stick here because of the way people think culturally, right? So now when you are doing scaling, it's very important for you to understand the context where you are collecting data. How people behave normally. So if I was collecting data in China, I would not use 5-point Likert scale. I would rather use 7 points. To put another point here and here. So even if people don't stick to extremes, I still get more variation. Çin'de mesela diyor, böyle bir çalışma yaparken diyor, 7 ölçekli diyor, Likert scale kullanmak daha mantıklı. Çünkü insanlar hani 1 ile 7'yi seçecekler ama yine de diyor, onlara 4, 5, 2 ile 6'lı diyor, vermenin diyor, bir rahatlığı olacak diyor. Seçmek, kültür olarak seçmedikleri için. Ondan dolayı siz hala diyor, oradan bir diyor, ölçmenin daha doğru olacağını görüyorsunuz diyor. Yani yapacağınız yerin kültürel farklılıklarını da göz önünde almak lazım dizayn ederken. Yaptığınız çalışmanın hem güvenilirliği hem de geçerliliği yükseltmek için. So because of this scaling issue, we also get error. Without understanding the context, if you just put 5 points or 3 points, without really understanding your context, your respondents, obviously you don't get the real data. You would get the data based on scale, which people don't understand. So this is one reason. Another reason is, and you may have seen this a lot, it's like this. There are questions like this, where you ask a question, are you satisfied, strongly satisfied, dissatisfied, and then you put 5 or 9 or 10 points. And you don't label the points. Now if I give people this, you have no understanding what does the 2 mean, what does 3 mean. Bazen bazı anketlerde böyle şeyler görüyoruz. Ben de eğitim derginin yaptığım için bize çalışmalar geliyor. Diyor ki 1 ile 7. Birinin üstünde strongly satisfied ya da dissatisfied var. 7'de strongly, aradaki o 5-6 tane rakamda hiçbir label yok. Şimdi diyor bunun insanların anlaması o 2, 3, 4, 5'i seçerken her insan için farklı oluyor. Mesela 3 nedir orada? Eğer siz bir şey yazmıyorsunuz, bunun diyor anlaması da diyor yine scale problemlerinden bahsediyor. Scale ölçüm şeyi, anketi